Gecenin altında Gong Farmer John'un hikayesi. 1250'li yılların Londra'sı Avrupa'nın en kalabalık ve en hızlı büyüyen şehirlerinden biriydi. Ancak bu büyüme sanitasyon sistemleri için felaketti. John geçimini bu sağlıksız karmaşanın en karanlık köşesinde sağlayan bir Gong Farmer'dı. Yani lağım çukuru temizleyicisi. Toplumun en vazgeçilmez ama en dışlanmış mesleklerinden birinin temsilcisi olan John'un varlığı, kentsel gelişimin çirkin bir zorunluluğunu simgeliyordu. Anglo-Sakson kökenli gong veya gong hall kelimelerinden türeyen bir terimdi Gong Farmer. Özel tuvalet, lağım çukuru anlamına geliyordu. Bu meslek sahipleri yerel yasalarla belirlenen, genellikle hanların, evlerin ve manastırların altında bulunan atık çukurlarını kazma ve temizleme işini üstlenirdi. Bu çukurlar şehir nüfusu arttıkça dolmakta ve kamu sağlığını tehdit eder hale gelmekteydi. Bu da John'un rolünü kentsel yaşamın kritik bir bileşeni yapıyordu. John'un işi gece toprağı adı verilen insan ve hayvan dışkısını çukurlardan elle ya da kürekle çıkarmaktı. Bu sadece pis ve zorlu bir iş değil, aynı zamanda tehlikeliydi. Metan ve diğer zehirli gaz birikimleri veya çökme riskleri mevcuttu. Atık, kentin sınırlarının dışındaki atık depolama alanlarına taşınmak üzere ahşap kovalara veya fıçılara doldurulurdu. Temel aletleri uzun saplı kepçeler, basit ip ve kasnak sistemleri, atık taşıma için tekerlekli tahta arabalardı. Çalışma düzeni katı yasalara tabiydi. Kural olarak tüm temizleme işlemleri gece saatleri, genellikle gün batımından sonra ve gün doğumu öncesi arasında yapılmak zorundaydı. Bu zorunluluk halkın gündüz saatlerinde pis kokulara maruz kalmasını önlemek ve sokak trafiğini engellememek içindi. Bu da John'un hayatını kronik bir gece vardiyasına mahkum ediyordu. Toplumsal hiyerarşinin en alt basamağında yer alıyordu. Mesleği kirli ve iğrenç olarak nitelendiriliyor ve bu durum onu kasaplar veya dericiler gibi pis iş yapan diğer meslek gruplarıyla aynı kategoriye koyuyordu. Bu sosyal dışlanma çoğu zaman John'un halka açık yerlerde dışlanmasına, alay edilmesine ve hatta izolasyonuna yol açıyordu. Ancak işi temel bir kamu hizmeti olduğu için yasalarda özel bir statüye sahipti. Gong Farmer'lar mesleğin iğrenç doğası ve taşıdığı risk nedeniyle şaşırtıcı derecede yüksek bir ücret talep edebiliyorlardı. Sürekli talep ve nispeten yüksek kazanç potansiyeli olan bir işti. Ama kronik hastalık riski, erken ölüm ve sosyal dışlanmanın psikolojik yükünü de taşımak zorundaydılar. John zengin olmasa da emeği karşılığında ailesinin geçimini sağlayacak kadar para kazanabiliyordu. Ama bu kazancın bedeli çok ağırdı. Lağım çukurlarının temizlenmesi zorunluluğu Londra'nın kalabalıklaşmasıyla daha da kurumsallaştı. 13. yüzyılın sonlarına doğru şehir meclisi çukurların yapımı ve temizlenme mesafeleri hakkında kesin yasalar çıkardı. Bu düzenlemeler John gibi lisanslı ve resmi Gong Farmer'lara olan talebi artırdı. Meslek, kanalizasyon teknolojisi gelişene kadar yani Rönesans sonrasına kadar kentsel hijyenin temel ve kaçınılmaz bir parçası olarak varlığını sürdürdü. Güneş battığında şehir sessizliğe bürünürken John'un mesaisi başlardı. Kaba, kalın iş kıyafetlerini giyer ve aletlerini hazırlardı. Kendi küçük evinden, genellikle koku nedeniyle şehrin dışında veya kenar mahallelerde olan evinden, ilk randevu yerine gitmek, meşalelerin aydınlattığı boş sokaklarda ağır adımlarla ilerlemekle başlardı. Bu saatler John için hem işe odaklanma hem de yalnızlıkla yüzleşme zamanlarıydı. O geceki işi zengin bir tüccarın dolmuş çukurunu temizlemekti. John dikkatle çukurun kapağını açtı ve zehirli gazların dağılmasını bekledi. Ardından bir ip veya halat yardımıyla kendini çukura indirdi ve uzun saplı kepçeyle çalışmaya başladı. Soğuk, nem ve tarif edilemez koku eşliğinde saatler süren bu yoğun fiziksel çaba John'un geceki varoluşunun temelini oluşturuyordu. Bir nevi yeraltı arkeolojisi gibi. John'un ömrü mesleğinin getirdiği sürekli enfeksiyon ve riskler nedeniyle ne yazık ki kısaydı. Ancak geriye yüzlerce ev ve hanın hijyenini sağlayan, dolayısıyla şehrin vebasız dönemlerdeki hayatta kalmasına dolaylı yoldan hizmet eden sessiz bir miras bıraktı. Toplum onu unutmuştu.
Ama John, karanlıkta ve koku içinde çalışarak medeniyetin görünmez ve hayati bir yükünü taşımış, hayatının amacını en zor koşullarda dahi yerine getirmişti.